Merhaba, ben Pınar. O zaman bibere hoş geldiniz. Bu videonun konusu hot pot nedir ve nasıl yapılır? Önce gidip ne olduğuna bakalım, sonra evde nasıl yapabiliriz onu konuşuruz.你好，两位。好的。好。冰水，对。谢谢。这里吗？Thank you。不客气。你们好。Hello。你们点了什么好吃的东西？毛肚。哦。糖蒜。OK。金针菇。魔芋丝。好的。还有肉。肉都已经吃光了。吃光了。货的是什么？和的。锅底。番茄。OK， 番茄，西红柿对吧？对，西红柿。哦 ，OK， 麻了。你们一个月几次吃火锅？不确定，有时候看心情，大概时多时少。但是要是聚会都会吃火锅。Hello， 你好。Hello， 你们用什么火底？这个是鸳鸯锅嘛，就是一半是辣的，一半是不辣的。我也点了这个。你也经常这样吃？挺好。你们有肉？对，羊肉吗？对，牛肉、羊肉都点。牛肉也 OK。都点了一点。然后有菜，有一点油条。对，油条。拉面。对，捞面。还有豆腐。豆皮儿和冻豆。豆皮。OK。然后呢，你们的蘸料，我们吃的是麻酱蘸料。北方一般都吃麻酱，南方可能吃香油比较多。真的。OK， 你们一个月大概吃多次？每个星期基本上1星期都会来吃一次吧。几次？每个星期？对，1星期都会吃一次吧。OK。你们觉得有中国人不喜欢吃火锅吗？也有，真的不多。他可能可能习惯不了的也有不爱吃的，但是大部分人都是爱吃的。真的。对。我很喜欢的。尤其是年轻人吧，特别喜欢。大部分年轻人都是喜欢的。OK， 谢谢啊，谢谢大家，拜拜。Tekrar merhaba. Gördüğünüz gibi hot pot'un 3 unsuru var. Birincisi tencerede pişirdikleri hot pot suyu. İkincisi içinde pişireceğimiz malzemeler, sebzeler, etler vesaire. Üçüncüsü de pişirdiklerimizi tatlandırmak için kullanacağımız sos. Evde hot pot hazırlayabilmek için öncelikle elektrikli bir ısıtıcıya ihtiyacımız var. Ben elektrikli bir wok kullanıyorum. Hot pot suyu olarak varsa sebze veya et suyu kullanabilirsiniz. Bu video için çok basit bir hot pot suyu hazırladım. Birkaç defne yaprağı, Sichuan biberi ve kuru hünnap kullandım. Gördüğünüz gibi Sichuan biberlerini öncelikle çay demleme poşetine yerleştirdim, yiyecekle yapışmasınlar diye. Eğer Çin'de yaşıyorsanız marketlerde buna benzer hazır hot pot suyu sosları da bulabilirsiniz. Restoran bölümünde de gördüğünüz gibi hot pot neyi seviyorsak onu yemek için ideal bir yemek. Benim bu sefer seçtiğim sebzeler arasında mantar, turp, mısır, brokoli, tatlı patates ve mor patates var. Etleri dilimlemeye başlamadan önce sos malzemelerini hazırlıyorum. Sosumuzun temelinde Pekinlilerin tercih ettiği gibi susam ezmesi var. Susam ezmesini istediğim kıvama gelene kadar su ekleyerek inceltiyorum. Son olarak bir tutam beyaz şeker ve tuz ekliyorum.
Yine dip sos hazırlarken kullanmak üzere taze soğan, kişniş ve biraz da acı biber doğruyorum. Et olarak 200 gram dana eti, 200 gram da kuzu eti kullandım. 2-3 kişi için yeterli olacaktır. Keskin bir bıçakla elimden geldiğince ince dilimledim. Daha kolay dilimleyebilmek için etleri kesmeden önce 10 dakika kadar buzlukta bekletebilirsiniz. Veya kasabınıza sizin için bu işi yapabilir mi diye sormayı deneyebilirsiniz. Masaya geçmeden önce kendi dip sosumu nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum size. 3 yemek kaşığı susam ezmesi sosu, 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı aromatik sirke, birkaç damla susam yağı ekliyorum önce. Ardından doğradığım yeşilliklerden, acı biberden ve susam tanelerinden koyuyorum. Aromatik sirke yerine normal sirke veya nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Her şey hazır, artık masaya geçebiliriz. Su kaynamaya başlayınca malzemeleri yavaş yavaş pişirmeye başlayabiliriz. Woktaki suyun soğumaması için özellikle başlangıçta çok fazla malzemeyi aynı anda pişirmiyoruz. Masada daha önce gördüklerinizin dışında yumurta, taze makarna ve biraz da kara hindiba otu var. Pişirmeye prensip olarak öncelikle etlerden başlıyoruz. Woktaki suyun lezzetlenmesi için. Ardından sebzeleri, en sonunda makarnayı pişiriyoruz. Ama tabii bu bir kural değil. Herkesin kendi keyfine kalmış. Umarım bu farklı yeme şekli hoşunuza gitmiştir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.